Bize yıllardır teknoloji dünyasının dahi çocukları hakkında başarılarla dolu bir masal anlatılıyor. Medyada sürekli Elon Musk'ın Mars projelerini, fevri çıkışlarını veya roketlerini görüyoruz. Mark Zuckerberg'ün Metaverse yatırımlarını ya da Jeff Bezos'un süper yatlarını okuyoruz. Medya bu isimleri ön planda tutuyor çünkü onlar vitrin yüzü. Ancak perde arkasında, spot ışıklarının vurmadığı noktada hepsinden daha tecrübeli ve kurduğu imparatorlukla hepsinden daha derin bir etki alanına sahip başka bir adam oturuyor. Tony Stark'ın hayatını yaşayan ama oyunun kurallarını Thanos kadar katı belirleyen bir figürden bahsediyoruz. Sabah telefonunuzu açtığınız andan hastane kayıtlarınıza, banka bakiyenizden devletin gizli arşivlerine kadar her şey bu adamın kurduğu sunucularda saklanıyor. Ve işin korkutucu yanı, bu adamın motivasyonu sadece zengin olmak değil, o sistemin tamamını kontrol etmek istiyor. Bugün popüler kültürün milyarderlerini bir kenara bırakıyoruz. Konumuz CIA koridorlarından çıkıp dünyanın en büyük veri ağını ören, Hawaii'de kendine ait adasında izole bir hayat süren ve ölümü aşılması gereken bir yazılım hatası olarak gören Larry Ellison. Ve onun her şeyi gören gözü Oracle. Hoş geldiniz. Bugün simülasyonun gerçek sahibini tanıyacağız. Hikayemiz alışılagelmiş garaj efsanelerinden ayrılıyor. Larry Ellison'ın yükselişi bir evin arka bahçesinde değil, Soğuk Savaş'ın en gergin olduğu 1970'lerde. Devletin resmi koridorlarında başladı. Yıl 1977. Larry Ellison o dönemde Ampex şirketi bünyesinde çalışıyor. Ancak asıl müşteri halk değil, dünyanın en büyük istihbarat örgütü, CIA. CIA'nin o dönemde ciddi bir sorunu vardı. Ellerinde devasa miktarda istihbarat verisi, ajan raporları ve kayıtları bulunuyordu. Ancak bu veriyi işleyebilecekleri, içinden anlamlı sonuçlar çıkarabilecekleri bir sistemleri yoktu. Bu proje için belirlenen kod adı ise oldukça manidardı. Oracle, yani kahin. Antik Yunan'da Oracle, geleceği gören ve tanrıların mesajlarını ileten kahindi. CIA'de her şeyi görmek, her şeyi bilmek istiyordu. Larry Ellison proje sürecinde kritik bir gerçeği fark etti. Eğer CIA'nin buna ihtiyacı varsa yakında tüm dünyanın buna ihtiyacı olacaktı. IBM gibi devlerin henüz bu potansiyeli tam kavrayamadığı o günlerde Ellison ve ortakları bu projeyi alıp kendi şirketlerini kurdular. Şirket kısa süre sonra kaderini belirleyen o ismi aldı. Oracle. Bugün kullanılan standart veri tabanı şirketi temellerini doğrudan bir istihbarat projesinden alıyor. Larry Ellison daha ilk günden bilgi güçtür sözünü bir motto değil, ticari ve stratejik bir silah olarak benimsedi. Ellison, Silikon Vadisi'nin alışık olduğu o yumuşak huylu lider profilinden çok uzak. Bill Gates'in teknik sakinliği veya Steve Jobs'ın sahne karizması onda yok. O daha çok Silikon Vadisi'nin samurayı olarak anılıyor. Japon kültürüne ve özellikle samurayların savaş sanatına olan ilgisi iş yapış şekline de doğrudan yansıyor. Hatta iş dünyasındaki lakabı çalışma arkadaşları ve rakipleri tarafından tescillenmiş durumda. Cengiz Han. Bu benzetme sebepsiz değil. Ellison'ın iş felsefesi bizzat kendi ağzından şu sözlerle dökülüyor. Benim kazanmam yetmez. Diğerlerinin de kaybetmesi gerekir. Bu adamın dünyasında kazan kazan senaryolarına yer yok. Rekabeti mutlak bir savaş olarak görüyor. Bunun en net örneğini 2000'li yılların başında gördük. PeopleSoft isimli rakip firma Ellison'ın satın alma teklifini reddettiğinde Ellison ticari bir diplomasi yürütmek yerine düşmanca bir devralma süreci başlattı. 18 ay süren davalar, agresif fiyat kırmalar ve yönetim kuruluna yapılan baskılar sonucunda şirketi zorla bünyesine kattı. Sonuç ise binlerce çalışanın tasfiyesi ve bir markanın tarihe karışmasıydı. Hatta Microsoft ile rekabet ettiği durumu şöyle özetlemişti. Microsoft ile kavgamız insanlık ile hamam böcekleri arasındaki kavgaya benziyor. Onun için pazar payı fethedilmesi gereken bir toprak. Eğer Oracle müşterisiyseniz müttefiksiniz. Değilseniz henüz ele geçirilmemiş bir hedefsiniz. Dünyanın tüm verisine sahip iddiası sadece teorik bir abartı değil. Rakamlar ve mevcut altyapı bu tabloyu doğruluyor. Kullandığımız son kullanıcı uygulamalarının arkasında görünmeyen devasa bir veri okyanusu var. Dünyadaki büyük bankaların neredeyse tamamı finansal işlemleri Oracle veri tabanları üzerinde tutuyor. Havayolu şirketlerinin rezervasyon sistemleri Oracle altyapısına emanet. Hükümetlerin nüfus ve vergi sistemleri bu sunucularda çalışıyor. Ve en kritik hamle sağlık verileri. 2021 yılında Oracle sağlık bilişim şirketi Cerner'ı tam 28,3 milyar dolar nakit ödeyerek satın aldı. Bu şirketin tarihindeki en büyük satın almaydı.
Cerner, ABD ve dünya genelinde hastanelerin elektronik kayıt sistemleri yöneten devasa bir yapı. Bu hamleyle Ellison, milyonlarca insanın hastalık geçmişine, ilaç kullanımına ve genetik verilerine erişim sağlayan altyapının sahibi oldu. Yani günümüz dünyasında şu bir gerçek ki, Oracle olmadan havalimanlarından uçaklar kalkamaz, hastaneler işleyemez, devletlerin sistemleri çöker. Tüm etkisi bununla da sınırlı değil. TikTok yasaklansın mı tartışmalarının yaşandığı dönemde ABD'nin veri güvenliği şartını sağlayan tek bir adres gösterildi. Project Texas kapsamında TikTok'un ABD'deki tüm kullanıcı verileri şu an Oracle'ın bulut sunucularında tutuluyor. Milyonlarca kullanıcının alışkanlıkları, konumları ve tercihleri bu ağın içinden geçiyor. Günün sonunda siz iPhone veya Windows kullanıyor olabilirsiniz. Ancak o cihazların bağlandığı banka, hastane, devlet ve sosyal medya ağlarının arkasındaki ana boru hattı Oracle'a ait. Veri akışını kontrol eden günümüz dünyasında gücü de elinde tutuyor. 2025 yılı itibariyle serveti 390 milyar dolar seviyelerine ulaşan, zaman zaman dünyanın en zengin insanı unvanını alan birinden bahsediyoruz. Bu servetin harcandığı yer ise geleneksel hayır kurumları değil. Larry Ellison kendine ait bir derebeylik kurmayı tercih etti. 2012 yılında Hawaii'nin 6. büyük adası Lanai'nin %98'ini yaklaşık 300 milyon dolara satın aldı. Burada sadece basit bir mülk alımından bahsetmiyoruz. Adanın toprağını, yollarını ve ekonomisini satın aldı. Adadaki konutlar ve işletmeler artık Ellison'ın kiracısı konumunda. Adada Japon mimarisine uygun tasarladığı yaşam alanında samuray zırhları ve modern sanat eserleriyle izole bir hayat sürüyor. 80 yaşında olmasına rağmen askeri jetlerle uçuş yapmaya devam ediyor. Ancak satın alamadığı ve dize getiremediği tek bir düşman var: ölüm. Ellison biyografisini yazan Mike Wilson'a verdiği demeçte bu konudaki öfkesini şöyle dile getiriyor: "Ölüm bana hiçbir zaman mantıklı gelmedi. Bir insan nasıl olur da varken bir anda yok olur? Bu durum benim için kabul edilemez." Bu kabul edilemez sonu değiştirmek için yaşlanma karşıtı araştırmalara yüz milyonlarca dolar akıtıyor. Ellison Tıp Vakfı aracılığıyla insan ömrünü uzatmanın ve ölümü teknik bir soru gibi çözmenin yollarını arıyor. Bu çaba insanlığa hizmetten ziyade oyundan çıkmayı reddeden bir hırsın ürünü gibi. Büyük resme baktığımızda yapay zeka çağının en kritik oyuncularından birini görüyoruz. OpenAI ve ChatGPT gibi sistemlerin çalışması için devasa veri merkezlerine ve işlem gücüne ihtiyaç var. Bu altyapıyı en hızlı ve agresif şekilde kuran şirketlerin başında yine Oracle geliyor. Larry Ellison 80 yaşında olmasına rağmen köşesine çekilmedi. Nvidia ile yaptığı stratejik ortaklıklar ve Microsoft ile kurduğu entegrasyonlarla yeni dijital dünyanın omurgasını inşa etmeye devam ediyor. Karşımızda filmlerdeki o karizmatik ama korkutucu dahi profili duruyor. Iron Man zırhı giymiyor olabilir ama o zırhı kontrol eden yazılımın kodları onun elinde. Görünen o ki bu samurayın kılıcını kınına sokmaya hiç niyeti yok. Bir dahaki sefere bulut teknolojisi dendiğinde gökyüzüne bakmayın. Çünkü o bulutun sahibi Hawaii'deki adasında veri akışını izliyor. Siz Larry Ellison hakkında ne düşünüyorsunuz? Teknolojiyi ileriye taşıyan vizyoner bir lider mi, yoksa gücü tek elde toplayan tehlikeli bir tekel mi? Fikirlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.